Karanlık internette çok fazla kulaktan dolma bilgilerin olduğu gibi YouTube platformunda çok fazla saçma sapan darknet hikayeleri duyabiliyorsunuz. Bu kanalda gördükleriniz ve bu videoda duyacaklarınız onlardan birisi değil. Gördüklerinizin birçoğunun ne kadarının doğru olduğunu teyit etmek zor. Şimdi görecekleriniz ve duyacaklarınız rahatsızlık verebilir. Bu sebeple çocuklar videoyu geçebilir. Şimdi bir insanın ne kadar karanlık olabileceğine şahit olacağız. Gerçek bir hikayeye hazır mısın? Mindanao'da sessiz bir gündü. Filipinlerin genç yaştaki çocukların genellikle sokaklarda evsiz kaldığı ve çocukların başıboş koşturduğu yoksulluk çeken bölgesi. Ancak herkes için o kadar sessiz değildi. Bu küçük kasabada gizlenen bir canavar vardı. Şeytanın kendisi tarafından yaratılmış olabilecek kadar hasta bir zihne sahip bir adam. Adı Peter Scully. Ama durum bundan çok daha kötü oluyor. Kasabanın bu kesiminde zaten çocuk istismarı ile ilgili birçok sorun varken birçok filin soyunmaya ve kamera önünde cinsel eylemlerde bulunmaya zorlanan çocukların canlı yayınlarını izledikleri biliniyor. Bu kasabada 2 ila 13 yaşları arasındaki çocuklar çoğu zaman kendi ebeveynleri tarafından zorlanarak o kadar iğrenç bir şekilde para için umutsuzluğa kapılıyorlar ki kameranın diğer tarafındaki bu yabancılardan Bitcoin ile ödeme alarak kendi çocuklarının pornografilerini sunuyorlardı. Peter Scully bunu kendi kişisel oyun alanı yapmak için mükemmel bir fırsat olarak gördü. Köye taşındıktan kısa bir süre sonra kurbanlarının peşine düştü. Küçük çocuklar. Çok küçük çocuklar. Onları kendi evine götürür, kameraları açar ve binlerce sübyancının bu zavallı masum bebeklerin bir yetişkin adam tarafından yapmaya zorlandığını görmek için para ödeyebileceği, darknet'te satabilecekleri videolar üreterek öz ederdi. Ama bu yeterli değildi. Scully için değil. Kameranın diğer tarafında daha şiddetli pornografi talep eden çıldırmış insanlar için değil, daha ileriye götürmek istiyordu. Peter Scully, sübyancı çetesi oluşturdu ve karanlık ağda birçok suç ortağı oldu. Ayrıca bazıları delilleri örtbas etmek için Mindanao'da polis memurlarına rüşvet verdiğini bile söylüyor. Bu çocuk videolarını izle ve öde olarak satar ve video başına $10.000 kadar ücret alırdı. Sonunda Peter, 2 genç kadını, kız arkadaşı ve yatılı ortakları olarak kabul etti. Biri o sırada sadece 17 yaşında olan Carmen ve Margelo. Peter onu çocuk bir hayat kadını olarak yanına aldı ve 19 yaşına geldiğinde onun için çalışmaya hazır hale getirdi. Küçük çocukları sokaklardan alıp eve dönmeye ikna ederek Peter'a yardım edeceklerdi. Kim bilir kaç çocuk eve, zindan odasına getirildi. Ama hepsinden en çok bilinen üçü henüz 18 aylık olan Daisy, 11 yaşındaki Cindy ve 12 yaşındaki Liza'ydı. Kafatasçının onları besleyeceğine ve onlara yaşayacakları bir ev vereceğine inanmaya yönlendirildiler. Ama yanıldılar. Çok kötü bir şekilde yanıldılar. Çocuklar eve girdiklerinde Peter Scully onlara köpek tasmaları takar ve işkence odasına zincirlerdi. Daisy'nin Yıkımı adlı bir dizi şiddet içeren çocuk istismarı ve tecavüz videosuna başladı. Sübyancı arkadaşlarına şu şekilde reklam verdi. Senin bir çocuğun masumiyetini kaybettiği zihinsel yıkımı görün. Bedeni mahvolacak. İtibarı çalınacak. Çaresiz. O senin eğlencen için asılacak. En derin kabusların başladığı yer burasıdır. Cindy ve Liza kuzendiler. Peter Scully bu iki kızı yönetirken ve kaydederken birbirlerine cinsel eylemlerde bulunmaya zorlardı. Zaman zaman videoya gelir, işkence gören küçük kızlara acı çektirir, ağlayarak ve yardım dileyerek bırakılana kadar onlara tecavüz ederdi. Daha sonra onları birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlamaya devam edecekti. Suç ortağı L, 18 aylık Daisy'ye geldiğinde kameradaki ana tacizciydi. L, Daisy'ye acı verir ve kimliğini küçük bir maskenin arkasına saklayarak ona işkence ederdi. Bir bebeğe işkence ediyor ve onu o kadar kırılgan ve genç yaşta cinsel eylemlere zorluyordu ki Daisy neler olduğunu anlamadı. Bu kamera arkasında günlerce devam etti. 3 çocuğun açlıktan ölme acısı, ıstırabı,
ve bir dizi hasta demans videoları. İnsanların Deep Web'de Bitcoin kullanarak gerçekten ödeme yapabildikleri videolar. Sonunda polis ve yetkililer bu videoları yakaladı ve bu iğrenç sübyancı çetesi için dünya çapında bir av başladı. Kanıt aramak için bu videoları izlemek zorunda kalan bazı polisler bugüne kadar bu görüntüler karşısında eziyet çekiyor. Size anlatacağım şey görselli ve çok ayrıntılı. Bu yüzden mideniz zayıfsa videoyu şimdi durdurmanızı tavsiye ederim. Peter Scully çocuklardan birini bacakları açık olarak baş aşağı asar, mum yanığı, sigara gibi acılara maruz bırakır, baş aşağı çaresizce sallanırken göz ederdi. Videoların durdurulması gerekiyordu. Derhal durdurulması gerekiyordu. Peter Scully'nin Avustralya aksanını tespit edebildiler. Böylece av başladı. Bu sırada El Margelo, Peters'ın kız arkadaşı bir anlık pişmanlık yaşadı ve 18 aylık Daisy ve 12 yaşındaki Liza'yı serbest bıraktı. Çok geçmeden kendilerine yapılanları yetkililere bildirdi. Böylece av başladı ve Peter Scully Filipinler'deki evinde yakalandı. Tutuklandıktan sonra 11 yaşındaki Cindy'nin nerede olduğu hakkında sorgulandı ve herhangi bir yorumda bulunmadı. We believe that there is still one girl missing. Where is she? From now on, my answer will be everything will be in the journal. You can keep asking questions, but that will be my answer. Is she alive? Everything will be in the journal. Anyway, are we almost done? Because we're going round in circles. Ancak daha sonra Cindy'nin işkence ve tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü bildirildi. Carmen Alvarez polis ekibini Cindy'nin işkence gördüğü ve mezarının kazılmasına zorlandığı yere götürdü. Peter Scully onu gömmeden kısa bir süre önce bir ip ile boğarak öldürmüştü. Daisy ve Liza, Filipinler'deki çocukların arkasına gizlenen şeytani, hasta, çarpık sübyancıların pençesinden kurtuldu. Daisy o kadar çok yaralandı ki ömür boyu yara izi kalacak. Sadece zihinsel olarak değil, fiziksel olarak da. You think you'll ever be able to get over the events there in that house? Do you think you'll ever be happy again and not think about them? I hope I can forget when I grow up. I hope so. I hope so. Liza, Peter Scully'nin evinde kendisine yapılan işkenceleri ve hastalıklı şeyleri unutmasını umuyor ve dua ediyor. El Margelo ise kartını çok akıllı oynadı. Yetkililere Peter Scully'nin nerede yaşadığı ve işkenceleri nerede yaptığı konusunda rehberlik ederek yardımcı oldu. Ve o duvarların arkasında neler olup bittiğine dair hiçbir fikri olmadığı ve sadece Peter Scully'nin kız arkadaşı olduğu rolünü oynadı. Hatta güzel bir cephe kurmak için kamerada ağladı. Polis ve yetkililerin peşine düştüğünü bilmiyordu. Videoda maske takmasına rağmen kimliğini eşleştirebildiler. Ancak Liza Margelo bir yıl boyunca kaçmış, adını Shannon Carpio olarak değiştirmiş ve lüks bir hayata başlamıştır. Yaz aylarında fotoğraf çekmek, plaj arkadaşlarıyla takılmak ve sıradan bir kız gibi görünmek. Hala internette satılan çocuk pornografisinden büyük meblağlar kazanıyordu. Aslında kaçarken daha fazla para kazanmak için hala küçük çocukları farklı toplulukları için işe aldığına inanılıyordu. Sonunda yetkililer onu yakaladı ve tutukladı. Peter Scully, Carmen Alvarez ve Liza El Margelo işledikleri iğrenç ve korkunç eylemler nedeniyle şimdi ömür boyu hapisle karşı karşıya. Sadece çocuklara karşı işlediği suç sebebiyle değil, dünyanın görmesi için dünyaya yayın yapması sebebiyle pedofillerin kimliklerini VPN ve proxy ile örterek gölgelerde ve kendi evlerinin rahatlığında oturduğu bir yerde. Karanlık internette. Bu video hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum.